izleyenlerim. Bugün sizlere renkli göz uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayınız. Bu konuda sizlere biraz bilgi vereceğim. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle kozmetik amaçlı uygulanan merkezler bulundu ve bu işlemlerin körlüğe kadar birçok soruna yol açabileceğini sizlere belirtmek istiyorum. Bu lazerler e, göz rengini değiştirmek için oldukça risk arz etmektedir. Körlüğe kadar gidebilir. Bu konuda sizleri uyarmak istiyorum. Evet, kozmetik amaçlı e, göz rengini değiştirmeye çalışan ve uygulayan merkezler bulunduğunu ve bu işlemlerin körlüğe kadar giden pek çok soruna yol açtığını sizlere belirtmek istiyorum. Renkli kontak lens kullanımı dışında iki yöntemle göz rengini değiştirmenin de mümkün olduğunu sizlere belirtmek isterim. Birincisi iris implant cerrahisidir. Göz rengini veren göz içindeki iris denen tabakadır. Travma sonrasında ya da doğuştan iris tamamen ya da kısmen olmadığı durumlarda uygulanır. Bu cerrahi sırasında gözün ön kamera adı verilen alanına irisin önünde kişinin göz rengiyle uyumlu olacak şekilde silikon yapıda yapay iris yerleştirilir. İkinci lazerle göz renginin değiştirilmesidir. İkinci bir olay ise düşük enerjili lazer kullanılarak irisin sutroma denilen tabakasındaki göze rengini veren pigment hücrelerin dökülmesi sağlanır. Bu sayede koyu renk azalır ve gözün rengi değişir. Bu işlem ile göz renginin ne olacağı tam olarak kestirilemez. Özellikle lazerle göz renginin değiştirilmesi FDA onaylı değil. Şimşek kozmetik amaçlı göz rengini değiştirme işleminin bilimsel açıdan onaylanmadığını belirtmek istiyorum. Iris lazeriyle göz rengini değiştirmede kullanılan cihazlar Avrupa'da CE, Amerika'da ise FDA onaylı değil. İnsan üzerinde testleri henüz tamamlanmamıştır. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği de bu işlemleri onaylamamaktadır. Bahsi geçen işlemi kozmetik amaçlı yapan merkezlerin olduğunu, ancak bu işlemlerin Sağlık Bakanlığı onayı olmadığını kaydetmek istiyorum. Ayrıca bu işlemlerin çok ciddi komplikasyonları da vardır. Bunlar körlüğe kadar giden kalıcı görme azlığı, göz tansiyonu, katarak, kornea hastalığı ve gözde ağrı, bulanık görmeye neden olan göz içi iltihabı, üveit gibi hastalıklara yol açabilir. Kozmetik amaçlı göz renginin değiştirilmesi işlemi çok ciddi ve geri dönüşümsüz komplikasyonları olan hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de Türk Oftalmoloji Derneği tarafından kesinlikle kabul edilmeyen uygulamalardır. Bu konuda oldukça dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gibi uygulamalar kabul edilemez. Şimşek gören bir kişinin yine kozmetik amacıyla irisin içine boya transfer edilmesi yöntemiyle göz renginin değiştirilmesi işlemini kabul edilemez olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Gözün tamamen görmeyen bir kişide gözün ön tabakasının beyazlandığı bu durumlarda kozmetik amaçlı kornea tatuaj yapılabilir. Bu işlemde gözün ön tabakası kornea içine özel boya verilerek diğer gözle rengine benzetilebilir.
Bu kendi kliniklerimizde protez uygulanabilecek, gözü tamamen görmeyen hastaya kozmetik amaçlı yaptığımız uygulamalar içerisindedir. Evet, bu konuda sizlere uyarıda bulunmak istedim. Beni dinlediğiniz için ve canlı yayına katıldığınız için özellikle teşekkür ederim. Hepinize sevgi, saygı dolu, sağlık dolu günler diliyorum.